Herkese merhabalar. Lezzetli Tezgahı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yumuşacık sünger gibi kekiyle içerisindeki beyaz çikolatalı nefis kremasıyla harika bir rulo pasta tarifi vereceğim arkadaşlar. Hemen hiç beklemeden tarifime geçiyorum. Öncelikle kremasını yapmayla başlıyoruz. Bir sos tenceresine veya kremayı yapacağınız küçük bir tencereye 2 su bardağı soğuk sütü alıyoruz. İçerisine bir tane yumurtanın sarısını, 2 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası, 1 tepeleme yemek kaşığı un, şöyle yarım çay bardağından biraz daha fazla toz şeker ilave ediyoruz ve böyle çırpma teliyle karıştıra karıştıra ocakta kaynatıyoruz. Bakın ocakta kaynadıktan sonra şu kıvama geliyor kremamız. Şimdi içerisine bir paket kremanın yarısını ilave edeceğiz. Yani toplamda 100 gram sıvı krema ilave ediyoruz. Kremayı biraz karıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra içerisine 50 gram beyaz çikolata ilave ediyoruz. Ben beyaz çikolatayı küvertür olarak kullandığım için biraz doğradım. Son olarak kremanın içine bir paket vanilini ekleyip güzelce çırpıyoruz. Bu kıvama geldiğinde kremamız artık olmuş demektir. Üzerine temas edecek şekilde bir streç film kapatıp bekletiyoruz. Şimdi pastamızın kekini yapmaya başlıyoruz. Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayrı ayrı kaselere alıyorum. Orta boy yani M boy yumurtadan 6 adet kullandım. Eğer büyük boy kullanacaksanız 5 adet yeterli. Önce yumurta sarılarını çırpacağım. Şöyle yarım çay bardağından bir parmak eksik şekeri üzerine ilave edip çırpmaya başlıyorum. Aslında ben bütün malzemeleri tartarak gram hesabıyla kullandım. Malzemeler kısmına gram ölçülerini de bırakacağım arkadaşlar. Şöyle içerisine 2 yemek kaşığı kaynar su ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam ediyoruz. Bu kıvama geldiğinde artık olmuş demektir arkadaşlar. Şimdi beyazları çırpmaya başlayacağız. Derin bir kabın içerisine yumurta beyazlarımı aldım. Üzerine bir fiske tuz ilave ettim. Çırpmaya başlıyorum. Yumurta beyazları krem şanti kıvamına gelene kadar çırpacağım. İçerisine de yarım çay bardağı şekeri 3 seferde ilave edip şanti kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edeceğim. Evet, yumurta beyazlarım da istediğim kıvama geldi arkadaşlar. Şimdi içerisine ilave edeceğimiz süt ve yağ karışımını yapacağız. Çeyrek çay bardağı sütün içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Ayçiçek yağı kullandım arkadaşlar. Yumurta beyazlarından yaptığımız karışımdan içerisine şöyle 2 kaşık ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yumurta sarılarıyla yaptığım karışımın içerisine de 2 kaşık ilave edip karıştırıyorum.
Şimdi sıra geldi yaptığımız bütün karışımları yumurta beyazlarının kasesine eklemeye arkadaşlar. Önce yumurta sarılarının olduğu kaseyi beyazların olduğu kasenin içerisine ekleyip spatula ile dıştan içe doğru hareketlerle pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Şimdi süt ve yağın olduğu kasedeki karışımı hamurumuza ilave edip dıştan içe doğru güzelce karıştırıyoruz. Son olarak un ilavesi yapacağım. Bu aşamada fırınımı 170 derece olacak şekilde açtım. Şöyle eleğime 1 çay bardağı artı yarım çay bardağından biraz daha az un ilavesi yapıyorum. Dediğim gibi malzeme kısmına gramlarını bırakacağım. Eleyerek hamuruma ilave ederken dıştan içe doğru karıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az un ilavesi yaptık zaten. Genel olarak yumurta ağırlıklı bir hamur. Köpük köpük güzel yumuşacık bir hamur olacak. Şimdi dikdörtgen borcamımın içine yağlı kağıdı sermeden önce bir miktar sıvı yağ döktüm ki içine yağlı kağıt yapışsın. Böyle bu şekilde hamurumu dökerken kaymalar olmasın diye. Hamurumuzu güzelce yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize döküyoruz. Şöyle üzerini bir spatula ile düzeltiyoruz ve 170 derecede 30 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Kekimiz fırından çıktığında 30 dakikanın sonunda fırından çıkardığımızda hemen tepsiden alıp çevirmeyelim. Şöyle bir ilk sıcağı gidene kadar bekleyelim. İlk sıcağı gittikten sonra bir yağlı kağıdın üzerine, temiz bir yağlı kağıdın üzerine ters çeviriyoruz. Kısa kenarların birine 3 tane boydan boya çizikler atıyoruz. Aslında kesiyoruz ama tam dibe getirmiyoruz. Diğer kısa kenarı ise eğimli bir şekilde tamamen kesiyoruz. 3 çizik attığımız yerden kaldırarak kekimizi rulo yapmaya başlıyoruz. Altındaki yağlı kağıtla beraber bu şekilde kaldırarak yaparsanız işiniz daha kolay olur. Zaten buzdolabına kaldırırken de yağlı kağıda sarıp kaldıracağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde güzelce rulo yaptıktan sonra şöyle güzelce yağlı kağıda sarıyoruz kekimizi arkadaşlar. Bu şekilde buzdolabına kaldırıp 1 saat dinlendiriyoruz. 1 saatin sonunda buzdolabından çıkardığımız kekimizi açıyoruz arkadaşlar. Kekin içerisine her yerine gelecek şekilde kremayı sıkıyoruz arkadaşlar. Ben sıkma torbasının içine alıp yaptım. Eğer sıkma torbası kullanmayacaksanız bütün kremayı kekin üzerine döküp bir spatula yardımıyla her yerine yayabilirsiniz. Kremanın üzerine ince ince dilimlediğim muzları koydum arkadaşlar. Ama muzları uzun ve dikey keserek sadece bir tarafına yani sardığımız köşeye koyabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ben her yerinde muz olsun istediğim için bu şekilde yaptım. Ve sarıyoruz artık kekimizi tekrar. Hani önceden beklettiğimiz için sarması kolay oluyor arkadaşlar. Bakın ben üzerine pudra şekeri serptim. Dilerseniz krem şanti ile süsleyebilirsiniz. İsterseniz çikolata sosu da dökebilirsiniz. Tamamen üzerini süslemek size kalmış arkadaşlar. Şöyle servis tabağıma geçiriyorum. Gördüğünüz gibi şekli bozulmuyor. Gayet yumuşak, güzel, tam istediğim kıvamda ve güzellikte bir pasta oldu. Birazdan dilimleyip size iç dokusunu da göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi yumuşacık keki olan tam kıvamında harika bir pasta oldu arkadaşlar. Kekini hiçbir şekilde ıslatmamama rağmen yumuşacık bir kekti. Gerçekten kremasının kıvamı da öyleydi. Gerçekten harikaydı. Bu arada bütün yaptığınız kremalarda beyaz çikolata kullanmanızı size özellikle öneririm. Çünkü eğer dikkat ederseniz, takip ediyorsanız ben bütün yaptığım kremalarda mutlaka beyaz çikolata kullanırım. Şimdi prenses krema dedikleri aslında o ama bunu hani düşünmek için şef olmaya gerek yok. Beyaz çikolata hem kıvamını arttırır hem de lezzetini bir kremanın arkadaşlar.
Evet, muzlu rulo pasta tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.